Hem motosikletçi olanların hem de motosikletle alakası olmayanların dikkatle izleyeceğini düşündüğüm bir bölümle karşınızdayım. Çünkü konumuz ses, yani egzoz. Konuya şuradan başlayayım. Neden motosikletçiler motorlarına egzoz takmak isterler? Egzoz modifikasyonu yapmak isterler. Veya spor otomobilciler neden egzoz müdahalesinde bulunurlar? 3 tane nedeni var. 3 tane sebebi var. Birincisi, motosikletin performansını arttırmak için egzoz takarız. Nasıl performansını arttırmak için? Zaten hani benim de taktırdığım Akrapovic, Igor Akrapovic sahibi bu arada. Eski bir motosiklet yarışçısı. Yani motoruyla yarışan, motor kullanan bir adam. Pistlerde yarışırken veya motor yarışlarına girerken motorumun performansını nasıl arttırabilirim diye düşünerek yola çıkarak Akrapovic gibi bir markayı dünyanın en önemli egzoz markalarından bir tanesi haline getiriyor. Yani temel sebebi performans. İkincisi ses. Burada yanlış anlaşılmasın bu madde. Ses derken yüksek ses değil, kaliteli ses, güzel ses. Yani motorcuların da zaten egzoz takma sebeplerinin temelinde yatan sebep de budur. Motoruyla böyle eşdeğer, gazı verdiği zaman o güç hissiyatını hissettirecek, böyle psikolojik olarak böyle güçlü hissettirecek ses tınısı elde etmek isteriz. Üçüncüsü ise işte o yüksek ses dediğim apaçilik. Zaten bizim konumuzun dışında, bizim hedef kitlemizin de dışındaki insanlar bunlar. Yani bu apaçi dediğimiz tayfa motorlarına egzoz takarak, kazanı delerek, işte bir şekilde müdahale ederek çok yüksek ses elde ederler ki çevreye, insanlara, bütün böyle yatağında yatan bebekten tutun da yolda oturan adama, araba kullanan adama kadar herkese böyle arkasından küfür ettirirler bunlar. Biz onları motosikletçi olarak görmüyoruz. Ben görmüyorum en azından. Motosikletçilerin içerisinde tanımlamıyorum ben bu apaçi tayfasını. O yüzden üçüncü sebebi bu, apaçilik. Bir de şunun altını çizeyim. Birinci ve ikinci madde için egzoz takıyorsanız muayeneden de geçersiniz, polisten de ceza yemezsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki hadi lan oradan falan diyeceksiniz ama anlatacağım, o konuya geleceğim. Şimdi gelelim benim motoruma. Benim 300'lük bir motorum var. Yani performans için bu motora egzoz takılmaz. O kadar masrafa girilmez. Performans alsan ne yapacaksın? 300'lü 500'lük mü yapacaksın? Yani mümkün değil. Performans için yapmak çok saçma olur. İnceleme bölümlerinde zaten bahsetmiştim. Bu motorun sesi hakikaten çok kötüydü. En beğenmediğim yönü de oydu. Mutlaka müdahale etmem gerekiyordu. Çünkü üzerine bindiğimde motor Avrupalı, şahane tasarım, şahane işçilik, güzel bir motor olarak tanımlıyorum ama sesi beni her gün, her bindiğimde abi Çinli motoru dedirtiyordu. O yüzden müdahale etmem şarttı. O yüzden egzoz işine girdim. Önce şöyle düşündüm. Dedim ki herhangi bir masrafa girmeden acaba nasıl bir değişiklik yapsam da bu sesi düzeltsem diye düşündüm. Mümkün olmayacağını anladım. Sonra bir Akrapovic tüp aldım. Kendi orijinal tüpünü çıkardım. Şu uçta görmüş olduğunuz tüpü orijinali çıkardım. Bunu taktığımda abi 1 gram kadar bile değişiklik olmadı. 1 gram böyle minicik böyle bir değişiklik olsa kesinlikle başka müdahalede bulunmayacaktım ama olmadı. O yüzden katalitik konvertörün bulunduğu o header denilen alttaki kazan bölümünü iptal etmek zorunda kaldık. Hani kat iptali derler. Otomobilciler de yapar bunu. Kat iptali. Hani biz Euro 3, Euro 4 diye bahsediyoruz ya, anlatıyoruz ya, Euro 3 normlarına uyuyor, Euro 4 normlarına uyuyor diye. Bu normları temeli o katalitik konvertöre dayanıyor. Yani bir sürü başka normları var ama birinci temeli oraya dayanıyor. Yani çevreye salınan egzoz gazlarının doğaya daha az zararlı olmasını sağlayacak sistemdir katalitik konvertör. Yani bir filtreleme elemanıdır. Egzozdan çıkan egzoz gazlarının veya yanmamış gazların içeride işte 600 santigrat derecelere kadar ısınır. İçeride daha çok yanarak bir filtrelemeden geçerek doğaya daha az zarar vermesini sağlamaktır. Bu birincisi. İkincisi, motosikletlerin her motor için geçerli bu. Tek silindirli de olsa, 4 silindirli de olsa, 6 silindirli de olsa hiç fark etmez. Motorlardan çıkan o müthiş gürültüyü süzer, emer. O anlamda da bir filtreleme yapar. Üçüncüsü, hani bir filtreleme görevi görüyor dedim ya, o filtrelemeyi basınçla yapar. Yani motor bloğundan işte yanmış
egzoz vanasıyla atılan gazların oraya gelip yanmasının bir süreci vardır. Yani bir duvardır aslında o. Dolayısıyla buraya gelen gazlar bir basınç yapar oraya. O basıncı motosiklet tork olarak kullanır. Tork olarak. Hani bahsederiz ya alt devirleri çok torklu, çok güçlü diye. Veya işte bu motor yüksek vites alt devirlere indiğinizde bayağı güzel gidiyor falan deriz ki son yıllarda çıkan motorların geneli öyledir. Çünkü orada filtreleme görevi daha böyle serttir. Daha duvar gibi bir filtre vardır orada. Dolayısıyla orada oluşan basıncı motosiklet tork olarak özellikle düşük devirlerde tork olarak kullanır. Fakat yüksek devire geldiğinizde yani performans alacağınız noktaya geldiğinizde oradaki basınç çok fazla artacağı için o tork geri dönmez. O performanssızlık yani burun delikleri tıkalı olarak geri döner. O yüzden performans egzozları hani motorun burun deliklerini açmak, hava kanallarını açmak olarak değerlendirilir. Yüksek devirler için, düşük devirler için değil. Bir de dördüncü olarak motosiklete bir ağırlık verir. Yani motosikletin sürüş aerodinamisini etkiler. Genelde altta bulunur veya konumlandığı alan itibariyle motosikletin dengesine pozitif veya negatif o önemli değil ama bir şekilde ağırlık olarak da etkisi bulunur. Dolayısıyla katalitik konvertörün bulunmuş olduğu kazanın motosiklete böyle bir etkisi olur. Motosikletler artık enjeksiyonlu motosikletlerin hepsi katalitik konvertörden almış olduğu verileri enjeksiyon sistemine ileterek motosikletin yakıt hava karışımını nasıl yapacağını otomatik olarak yapar, yazılımla yapar veya beyine göndererek yazılımla yapar. Yani motosikletin performansını belirleyen temel etmen egzoz çıkışından alınan verilerin motorun beyninde nasıl çalışacağını belirlemesi olayıdır. Biraz uzattım cümleyi ama. Dolayısıyla siz katalitik konvertörü iptal ederseniz motosikletinize bir yazılım atmalısınız. Ona göre bir yazılımını değiştirmelisiniz ki İşte atıyorum bir Akrapovic egzoz alacaksınız motorunuza. Eğer sizin motorunuz için üretilmiş olan orijinal egzozu aldığınızda o orijinal egzozun değerleri de bellidir. Der ki adam size mesela S1000 var BMW diyelim. Akrapovic egzozla modifiye edeceksiniz motorunuzu. Sen bunu taktığında yakıt hava karışımı bilmem şu performansı falan şu değerlerde olmalı der. Eğer bu değerlerde yapmazsan boşa takma o kadar para harcama der. Dolayısıyla katalitik konvertörün iptal edilmesi demek motosikletin bütün değerlerinin alt üst olması demek. Ömrünün kısalması demek. Eğer egzoz takıyorsanız orijinal sizin motorunuz için üretilmiş olan egzozu takın derim ben. Bu tek yol değil. İkinci bir yolu daha var. Bu zaten Zontes biliyorsunuz dünyada yeni bir motosiklet. Türkiye'de de yeni. Kendisi için üretilmiş bir egzoz mümkün değil. Yok. Kendisi için üretilmiş egzoz olsa bile kendisi için üretilmiş bir yazılım da yok. Dolayısıyla biz de sese müdahale edeceğiz. Katalitiği iptal edeceğiz ama bunu nasıl yapacağız? Hani motora zarar vermeden de yapmamız lazım. Bunun yöntemi de şudur. Lambda sensörü. Oksijen sensörü diye bir sensör vardır motosikletlerin hepsinde. Egzoz çıkışında bulunur hemen hemen hepsinde. O sensörün amacı motosikletten atılan yanmış gazların ne kadarının yandığını, ne kadarının yanmadığını, ne kadarının işte oksijen oranının bulunduğunu enjeksiyon sistemine bilgi gönderir. Der ki bak bu motor sen şu kadar yakıt hava karışımı yapıyorsun ama bu motor şöyle yakıyor. Çıkan gazlar böyle diye bilgi gönderir. Enjeksiyon sistemi de der ki ha der tamam o zaman Lambda kardeşim ben o zaman ona göre bir yakıt hava karışımı yapayım. Motorun performansını düşürmeyeyim der. Ona göre sistem çalışır. Yani siz eğer oksijen sensörünün bulunduğu alanın altından iptal ederseniz katalitiği dolayısıyla yazılım atma ihtiyacı da duymazsınız. Yazılım atmadan da ya da performansına ve sesine etki etmiş olursunuz. Biz de o yüzden oksijen sensörünün altından yani oksijen sensörünün iptal etmeden onun altından keserek katalitik konvertörü iptal ettik. Sonra oraya işte borular kaynattı Özkan Usta sağ olsun Aras Motor. Üzerine takacağımız egzoz tüpü de orijinalini takamazdık. Çünkü böyle bir müdahalede bulunduktan sonra orijinal tüpü taktığımızda hem böyle çok aptalca bir işi olurdu hem de istediğimiz ses sonunu zaten yakalayamazdık. O yüzden ucuna da Akrapovic'in 250-300 cc sınıfında motorlar için üretmiş olduğu bir tüpünü taktık. Sonrasında müthiş gürültülü bir ses elde ettik. Müthiş gürültülü öyle böyle değil yani. Kendim bile rahatsız oldum. Yani Aras Motor'dan çıkıp eve gidene kadar kendimi bile rahatsız edecek seviyede müthiş bir ses elde ettik. Ve dedim ki ben hayır abi ben hani o 3. maddede bahsettiğim apaçık kitlesinden değilim. Ben hani bırak kendimi çevreye bu denli zarar veremem. O yüzden bunun sesine müdahale etmemiz şart, kısmamız şart dedim. Özkan'a gittim. O sesi filtreleyici şeyler var. Satılıyor piyasada. O filtre elemanlarını susturucusunun arkasına kaynatarak ses seviyesini alabileceğimiz en alt seviyeye düşürdük.
en az seviyeye. Amacımız zaten yüksek ses değil de kaliteli bir ses elde etmekti. O yüzden kaliteli bir sesi yakaladık. Sonuca geleyim. Yani bu motosiklete yapmış olduğum bu ses müdahalesi, egzoz müdahalesi sayesinde bir kere kaliteli bir ses tonu yakaladım. Bu bir. İkincisi, katalitiği de iptal ettiğim için, yani yüksek devirlerde motosikletin hava yollarını açtığım için motorun üst devir performansı artmış oldu. Normalde bu motorun ideal bulduğu son hızları 130-140'lar. 130-140'tan sonra 150'lere, 155'leri bulabiliyor ama hani meyil yukarı biraz zor. Şu anda meyil yukarı neredeyse 160'lara geliyor. Dolayısıyla motosikletin en güçlü olmuş olduğu 8.000-10.000 devir arasında 158'leri gördüm. Bir de yokuş yukarı. Dolayısıyla orta tork değerinin alındığı, esas tork değerini verdiği yerlerdeki performansı arttı motorun. Ama ve lakin son hızını arttırdığını zannetmiyorum. Çünkü 169-170'leri buluyordum normalde. Göreceğiz bakalım 170'i geçecek mi? Eğer 172-173 olursa o zaman ha diyeceğim ama şimdi arkada çanta var. 160-170'leri çantasız buluyordum. 169'u buldum. Vallahi buluyor. Harbi buluyor yani. Şu anda çanta olmasına rağmen kesiciye girdi 169'da. Çanta olmasına rağmen, arkada top case olmasına rağmen. Yani motorun büyük ihtimalle beygirine 2 beygir kadar, 2-2,5 beygir kadar etki etti. 2-2,5 beygir arttırdı yani bu egzoz sistemi. Bir de şöyle bir katkısı oldu. Katalitik konvertör nereden baksanız 5-6 kilogram. Egzoz işte 3-4 kilogramdı. Dolayısıyla bu sistemleri iptal edildiği için motorum bir aşağı yukarı 7-8 kilogram kadar hafifledi. Ama ve lakin zararları da oldu. Ki o zararlar şöyle. Bir kere egzoz salınımı çevreye daha fazla zarar veren bir motor haline geldi. Bu bir. İkincisi, alt devirlerim öldü. Öldü derken yani azaldı, torku azaldı. Öldü demek yanlış olur. Yani alt devirlerde işte elde etmiş olduğum gücü şöyle tarif edeyim. Tek silindirli bir motor olduğu için işte onda 1 oranında, onda 2 oranında kaybettim. Üçüncüsü, motorum çok fazla hafiflediği için zaten var olan tek silindir titreşimini, ayak beklerinde hissettiğim tek silindir titreşimini daha fazla hissetmeye başladım. Dördüncüsü, yakıt tüketimi. Alt devirlerde de tork düştü dedim ya. Tork düşünce dolayısıyla yüksek devir kullanmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Yüksek devir kullandığınız için de yakıt tüketimini yine bir onda 1, onda 2 oranında biraz daha yukarı çekmiş oldum ki çok büyük bir fark değil bu. Ve en son olaraksa şöyle bir olumsuz yönü oldu. Ne yazık ki ülkemizdeki yasalar çantada olduğu gibi, emniyet şeridinde olduğu gibi egzoz konusunda da sınırları belirlenmediği için, net olmadığı için polislerin ceza yazmasının veya muayeneden geçememe gibi bir durumun önünü de açmış oldum. O yüzden şimdi o konulara gireyim. Yani Akropolis değil de şimdi o da şimdi polis ya her polis tamamen yani bu konu hakkında bilgili olmuyor ama şöyle şey var mesela genel olarak çevreye rahatsızlık verecek derecede hani stok egzozun üstünde değiştirilmiş mi? Genelde ona bakın. Yani Akropoviç olması önemli değil. Yani daha sonradan bir değiştirme var mı yoksa fabrikasyon üstünde olan şey mi? Şimdi adam gitmiş YBR 125 almış, 4.000 liraya motosiklet almış, 3.500 lira vermiş, Akropoviç takmış. Olmaz diyor. Bence mantıklı bir şey mi? Şimdi adam şimdi apaçilik yapıyor, gidiyor, egzozun içini boşaltıyor. Hani bırak yolda durmayı, 3 sokak ötede sesinden duramıyorsun. Eğer kimse rahatsız olmuyorsa empati yapmak lazım şimdi en nihayetinde. Yani senin de hastan olabilir, çocuğun olabilir. Bir düşünmek lazım. Eğer ki sen bu sesler rahatsız olmuyorsa kimse rahatsız olmuyor diye düşünüp kullanabilirsin bu egzozu, motoru. Şimdi araçlarda yapılan teknik değişiklik, ister otomobil olsun ister motosiklet hiç fark etmez. Yaptığınız herhangi bir teknik değişiklik ceza yazılmasının önünü açar. Hani 32'ye 1, 32'ye 2 maddelerinden. Yani polisler şöyle der. Abi siz bir farı bile taksan sonradan, siz orijinal bile olsa
Teknik değişiklik yaptığın için ceza kapısının önünü açar derler. Ama ceza yazılmaz genelde çünkü orada yasalarda problem vardır. İşte çanta konusuna geçen bölümde değindik mesela. Teknik değişikliğin yanında egzoz konusu evet teknik bir değişikliktir ama egzoz konusunda belirlenmiş olan sınırlar şudur. Bakın siz motorunuza kat iptali de yapsanız, tüp egzoz da taksanız bunu yaptığınız için motorunuza ceza yazılamaz. Hani istenirse yazılır ayrı. Polis isterse aynadan dolayı bile ceza yazar size. Aynası göstermiyor der ceza yazar. Bir şey kılıfına uydurur onu. Fakat egzoz taktığınız için ceza yazılamaz. Yasaya bakarsak. Çünkü Trafik Ceza Kanunu'nun 32'ye 2. maddesi şöyle der. Motorlarda yapılmış olan, otomobillerde yapılmış olan teknik değişiklik çevreye çok fazla gürültü veriyorsa, toplumu rahatsız edecek seviyede ses seviyesi varsa bu abartı egzozlar işte 1002 lira Türk lirası karşılığında yaptıranlar cezalandırılır. Motosikletteki bu teknik değişiklik giderilene kadar motosiklet çekilir. Yani temel konu burada motosiklette yapılan bu değişikliğin çevreye zarar verip vermemesi, gürültü olarak toplumu rahatsız edip etmemesi. Eğer siz bırakın egzoz değiştirmeyi, kendi motorunuzda bile redline'a giderseniz şehir içerisinde polis bundan dolayı size ceza yazabilir. Çevreyi ve toplumu rahatsız ettiğiniz için. O yüzden egzoz takmak ceza yazmanın şeyi değildir, karşılığı değildir. Eğer egzozunuz çevreye zarar vermiyorsa, topluma gürültü olarak zarar vermiyorsa, arkanızdan küfür ettirmiyorsa yani o. Yani özeti o. Motosikletlerin egzoz sistemi kontrollerinde susturucunun orijinal olup olmadığına ya da onayı olup olmadığına, gürültülü çalışıp çalışmadığına bakıyoruz. Ve herhangi bir şekilde modifiye edilip edilmediğiyle, modifiyeli olup olmadığına, aracın muayeneden geçebilmesi için gürültülü çalışmayan orijinal ve onaylı egzoz olması bizim için yeterli. Muayeneciler der ki onayı olsun takmış olduğunuz egzozun. Çevreye rahatsızlık verecek seviyede gürültülü olmasın biz o zaman geçiririz der. Ama onay belgesi yoksa çevreye rahatsızlık verecek seviyede gürültü çıkarıyorsa biz o zaman muayeneden de geçirmeyiz der. Yani bunun için Akrapovic, işte SC Project, işte bir sürü markalar var ya, egzoz markası olmasına gerek yok bakın. Kendi orijinal egzozunuz da atıyorum bir yerinden delip susturucusunu iptal edip katalitiğin altından işte şeyle deliyorsanız, matkapla deliyorsanız aynı şey onlar için de geçerli. Orijinal olsun olmasın. Burada temel konumuz bizim gürültü abi. Gürültülü olmayacak ki. Zaten hani ilk başta 3 madde saydım ya neden egzoz takılır diye. Üçüncüsü Apache'lerde. Zaten bizim Apache'likle işimiz olmayacağı için, biz Apache olmadığımız için, onları motosikletçilerden saymadığımız için doğal olarak bunu yapmayacağımızdan dolayı taktığımız egzoz sistemleri hem muayeneden geçer hem de ceza uygulanmaz. Ama ve lakin burası Türkiye abi. Burası Türkiye. Her türlü konudan ceza yazılabileceği için adam bu Akrapovic yazısını gördüğünde ondan dolayı da ceza yazabilir. Böyle de bir durum var ne yazık ki maalesef. Adam kaskını giymiş, montunu giymiş, pantolonu var, ayakkabısı var, efendi motorunu sürüyor, efendi konuşuyor. Zaten hiçbir polis yani böyle bir adama zaten ceza yazmaz. Ama artistlik yapıyor, makas atıyor, işte teker yapıyor, yanlama yapıyor, işte bağırtıyor, çağırtıyor falan. O zaman isterse orijinal egzoz olsun, her halükarda ceza yer ve motoru çektirir. Bu konuda böyle. Sonuca şöyle bağlayayım. İster performans için bu sistemi uygulayın, ister tüp takın, ister katalitiği, headers'ı iptal edin. İsterseniz de ses kalitesini arttırmak için, yüksekliğini değil, kaliteyi arttırmak için yapın. Önemli değil. Bunu yapabilirsiniz. Otomobilciler de bunu yapıyor, motosikletçiler de yapıyor. Bundan yana hiçbir problem yok. Problem şurada. Lütfen Apache'lik için bu işi yapmayın. Apache gibi olmayın. Belki farkında değilsiniz. Siz de bir Apache'siniz. Belki fark etmiyorsunuz. Lütfen çevreye, insanlara, işte beşiğinde uyuyan çocuklara, hasta yatağında uyuyan amcalarımıza, ablalarımıza, teyzelerimize veya sokakta yürüyen, oturan esnafa rahatsızlık verecek seviyede gürültülü çalışan egzoz sistemlerini lütfen kullanmayın. Lütfen rica ediyorum. Bakın ben de bir motosikletçiyim. Ben bile rahatsız oluyorum. Hani küfür ediyorum arkalarına. Allah senin kahretmesin diyorum. Yani sen nasıl motorcusun diyorum ya. Evet kendin bir keyif yapıyorsun ama çevrendeki herkesi rahatsız ediyorsun diyorum. O yüzden sonuca böyle bağlayayım. Lütfen egzoz sistemine müdahale edin veya etmeyin. Hiç önemli değil. Lütfen gürültü seviyesi çevreyi, toplumu rahatsız etmesin. Böylelikle bitirmiş olayım. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.